Selamünaleyküm. Bazı kardeşlerimiz tarafından şeytanın yellenmesiyle ilgili hadis-i şerifi anlama noktasında problem yaşadıkları bilgisi tarafımıza ulaştırıldı. Videoların altına bu şekilde yorumlar geldi. İnternete de göz attığımda İslam eleştirmenlerinin bu hadis-i şerif üzerinden İslam'ı tenkit ettiklerini gördüm. Bu sebeple böyle bir video hazırlamayı uygun gördüm. Başlamadan evvel şunu ifade etmek istiyorum. Video biraz uzun sürecektir. Videoya gelecek muhtemel eleştirilere baştan cevap vermek istiyorum. Zira muhtemelen bu eleştirileri yapacak olanlar videoyu sonuna kadar izlemeye tahammül edemeyeceklerdir. İlk olarak geçen videoya da bu eleştiri gelmişti. Neden ibareleri Arapça okuyorsun? Anladık, Arapça biliyorsun, şov mu yapıyorsun vesaire. Şimdi anlamaya çalıştığımız metin Arapça. Bu metinleri eleştiriyorsanız ya da savunuyorsanız Arapçayı bilmek zorundasınız. Gördüğüm kadarıyla bu noktada ciddi anlamda sıkıntı var. İki tarafta da. Çok fazla yanlış bilgi aktarımı olduğunu görüyorum. Benim amacım ibareyi sizin önünüze koymak. Eğer Arapça biliyorsanız metne siz mana verirsiniz. Benim verdiğim mananın doğru olup olmadığını kontrol etme şansınız olur. Bilmiyorsanız da Google Translate'te bunu araştırıp doğru manayı görme şansınız olacaktır. Yani ben size balık vermiyorum da balık tutmayı öğretiyorum diye düşünebilirsiniz. Video neden bu kadar uzun olacak? Aslında işte şeytan zart diye osurur şeklinde bir hadis var diye dalga geçenlere verilmesi gereken, yani bu eleştirinin hak ettiği cevap hadi oradan salak şeklinde basit bir cevap. Bizim hedef kitlemiz bu hadis-i şerifi anlamakta zorlanan Müslüman kardeşlerimiz ve bu tarz hadis-i şeriflerden sebep İslam'a mesafeli duran itidalli gayrimüslimler. Şu an medyada gördüğümüz kitlelerini memnun etmek, İslam'ı eleştirerek para kazanan YouTuber'ların ayet ve hadislere ben acaba buradan nasıl bir mizah çıkartırım diye baktıklarından bu metinlerin nasıl doğru anlaşılacağı üzerine kafa yorduklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu tarz bir videoyu da izleyeceklerini zannetmiyorum. İzleseler bile buradan da bir mizah çıkartmak isteyeceklerdir. فَذَرْهُمْ يَخُوُّ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوعَدُونَ. Yani bırak onları vaat olundukları gün gelene kadar oynayıp dursunlar. Bir hadisin veya ayeti kerimenin doğru anlaşılması için en azından bu video kadar bir emek harcanması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada eleştirmekle savunmak arasında da bir fark olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla ayetleri ve hadisleri eleştiren insanlara bu videoda gördüğünüz bilgileri sormanızı tavsiye ederim. Biz bir tercümeyle yetinmiyoruz. Bakın Diyanet böyle söylüyor, filan kes böyle söylüyor demenin de ne kadar boş olduğunu birazdan hadis-i şerifi şerh ettiğimizde inşallah göreceksiniz. Öncelikle bahsi geçen hadis-i şerif Buhari ve Müslim'in sahihinde geçiyor. Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde geçiyor. İmam Malik'in Muvattasında, Darimi ve Nesai'nin sünenlerinde geçiyor ve sahih kaynaklarda geçiyor. Sahih olduğu noktasında bir tereddüt yok. Dolayısıyla burada hadisin sıhhat incelemesini yapmayacağım. Tabi burada cehli mürekkep dediğimiz, yani bildiğini zannetme problemi olduğundan sahih hadis nedir denildiğinde sahih hadis derken bizim ne kastettiğimizle maalesef anlaşılanın aynı şey olmadığını düşünüyorum. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimizin bir hadisinde şeytan yellenir. Bu ifade doğru değil. Peygamber Efendimizin böyle bir hadis-i şerifi yok. Hadis ıstılahi bir kavram. Hadis dediğimiz zaman biz senediyle ve metniyle ona hadis deriz. Metindeki bir harfin, mesela vav harfinin diyelim ki kaldırıldığı zaman biz artık ona başka bir hadis deriz. Veya ravilerden herhangi biri değişecek olsa biz ona yine başka bir hadis deriz. Dolayısıyla hadis-i şerifin içerisinden bir cümleyi alarak bakın hadistir bu demeniz hatalı olacak. Ve bu hadisin ne manaya geldiğini bilmediğinizi gösterir. Yine şöyle bir şey duydum. Bakın arkadaşlar bu hadis sahih. Yani peygamber bu sözü kesin söylemiş. Bu ifade de doğru değil. En basit hadis usulü kitabını açıp bakarsanız sahih hadis demek Resulullah'ın onu söylediğine dair bize yakini bir bilgi verir demek değildir. Ulema Peygamber Efendimiz'den tarafımıza gelen rivayetleri incelemek için hadis usulünü kurmak zorunda kaldı. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz'in bir hadisine sahih dediğimiz zaman hadis usulü kriterlerine uygun olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Zayıf dediğimiz zaman da uygun olmadığını, sıhhatinin düşük olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Yani sahih bir hadisi Peygamber Efendimiz'in söylememiş olması muhtemeldir. Zayıf bir hadisi de Peygamberimizin söylemiş olması muhtemeldir. Hatta uydurma dediğimiz bir hadisi dahi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olması muhtemeldir. Ama bu delilden neşet bulmayan bir ihtimaldir. Dolayısıyla itibardan sakıttır. Bunu şöyle anlayabiliriz. Camide namaz kılarken yanımızda saf tutan bir hacı amca kalp krizi geçirip vefat etse, biz bunun cenaze namazını kılar mıyız? El cevap kılarız. Müslüman mezarlığına defnederiz. Arkasından fatihalar okuruz, dualar ederiz. Peki bu kişinin acal olma ihtimali var mıdır? El cevap vardır. Peki bu ihtimale binaen biz bu kişinin cenaze namazını kılmayalım der miyiz? Hayır demeyiz. Niye? Çünkü bu bir ihtimaldir fakat bir delilden doğmamaktadır. Dolayısıyla bu vehimdir, vesvesedir, itibara alınmaz. Yine şöyle düşünelim. Bir insan geldi dedi ki ben Allah'a inanmıyorum ve hemen oracıkta vefat etti. Şimdi bu kişinin bunu zarureten söylemiş olma ihtimali var mıdır? Mesela ölümle tehdit edilmiştir. Karısı çocukları bununla tehdit edilmiş olabilir. Dolayısıyla bu sözü zarureten söylemiş olabilir. Peki bu kişinin cenaze namazını kılar mıyız? El cevap kılmayız. Neden? Çünkü yine bu da bir delile dayanmayan ihtimaldir, vehimdir. Buna itibar etmeyiz. Ama en nihayetinde ilk örneğimizdeki hacı amcanın ajan olma ihtimali vardır. Ben Allah'a inanmıyorum diyen bir insanın da gerçekten bunu zarureten söylemiş olup Müslüman olma ihtimali vardır. En nihayetinde hükmü Allah Teala verecektir. Nahnu nahkumu biz zevahir dediğimiz kaide tam olarak budur. Biz zahire bakarak hükmetmek zorundayız. Dolayısıyla sahih bir hadisi Peygamber Efendimizin söylememiş olması muhtemeldir. Fakat biz bu ihtimali hesaba katmayız ve Peygamber Efendimiz bunu söylemiş gibi amel ederiz, hükmederiz. Bir diğer yanlış, bu hadis filan kaynakta geçiyor. Dolayısıyla sahihtir arkadaşlar. Bu da doğru değil. Bir hadisin saatine hangi kitapta geçtiğine bakılarak karar verilemez. Senedi değerlendirilir, metni değerlendirilir,
efendidir ve sahih hadiste olması gereken 5 şart kendisinde var mı yok mu ona bakılarak karar verilecektir. Daha videoya başlamadan bakın kaç tane yanlış düzelttik. Maalesef biz cehaletle mücadele ediyoruz dediğimizde tam olarak bunu kastediyoruz. Tabii cahillik kelimesi hemen her videoda insanların birbirine karşı kullandıkları bir kelime olduğundan açıkçası anlamını yitirdi ve insanları irite ediyor. Ama inanın bizler tarafından bu insanlara cahil hitabı doğru bir kullanım olacaktır. Evet, şimdi hadis-i şerifi şerh etmeye başlayalım. Buhari'nin metni üzerinden gideceğim. Fakat diğer metinlere de temas edeceğiz. An Ebi Hureyre radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal, Efendimiz şöyle buyurdu, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. İzâ nudiye lis-salati, namaz için çağrıldığı vakit, yani ezan okunduğu vakit, farklı metinlere temas edeceğim demiştim. Örneğin burada İzâ nudiye bis-salati ifadesi geçiyor. Yine Buhari'de. Peki tabi doğrudan konumuzla alakalı değil ama bir hadise mana vermenin ya da bir ayete mana vermenin ya da Arapça bir metne mana vermenin kolay bir iş olmadığını anlatmak için bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ba harfinin, yani ba harfi de şurada gördüğünüz onlarca manası var. Peki burada hangi manayı takdir edeceksiniz? Yani örneğin burada sebebiye manasını verirsek lamla aynı manaya gelecektir. Dolayısıyla namaz için, namaz sebebiyle ezan okunduğu vakit manasına gelecektir. Tabi yine farklı ifadeler de var. İzâ nâdel münâdi, müezzin ezan okuduğu vakit. İzâ nâdel müezzinul bis salati, bu ifade mevcut. Yine İzâ nudiye bil ezâni, ezan için nida olunduğu vakit şeklinde farklı tercümeler, farklı metinler var. Edbera şeytan, şeytan kaçar, şeytan arkasını dönüp gider. Yine Müslim'de ehale ifadesi geçiyor. Bu da yani kaçmakla aynı manaya geliyor. Yine Müslim'de başka bir rivayette valla ifadesi geçiyor ki bu da aynı manaya gelecektir. Tabi burada şeytan derken ne kastediyoruz? Bakın burada elif lam var. Elif lam 4 temel manaya geliyor. İstirak, ahdi zihni, ahdi harici ve cins. Burada hangi manayı vereceksiniz? İstirak manasını verirsek şeytan küllisinin bütün fertlerini kapsar demek olur. Eğer başka bir nas gelirse ya da akli bir karine o fertlerin bazısını o hükümden çıkartırsa müstesna bütün fertler o hükme girecektir. Dolayısıyla ayet-i kerimede geçen insan ve cin şeytanları ifadesinden anladığımız gibi insandan da cinlerden de şeytanlar var. Dolayısıyla eğer buraya istirak manası verirsek kainattaki bütün şeytanlar bu hükmün altına girecektir. Fakat akli karineyle biz biliyoruz ki insan şeytanları böyle bir ameliyede bulunmuyorlar. Dolayısıyla insanları buradan istisna etmemiz gerekecektir. O zaman insan haricindeki bütün şeytanlar manasını verebiliriz. Ahdi zihni dersek yani Efendimizin zihninde belirli bir şeytan grubu vardı. Hatta muayyen belki bir şeytan vardı ve onun için bunu söyledi diyebiliriz. Ki bu manayı şöyle bir rivayette destekliyor. Fekale ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem inne şeytan kad hale beyni ve beyni ve beyne salati. Şeytan benimle namazım arasına giriyor ve kıraatim arasına giriyor. Yelbisuha aley, kafam karıştırıyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zâki şeytan, bu şeytandır. Yukalu lehu hanzeb. Bu hanzeb isimli bir şeytandır. Hanzeb eğer bir şeytanı ifade ediyorsa burada belki bu hadis-i şerifte de bu şeytandan bahsediliyor diyebiliriz. Tabii ben bunu diyen bir ulema görmedim. Bu benim açıkçası kendi fark ettiğim bir şey. Dolayısıyla yanlış olma ihtimali var. Veya hanzeb bir şeytan nevisi olabilir. Dolayısıyla hanzeb yine bir küllidir. Bu küllinin altına giren fertler kastediliyor olabilir. Bazı şarihler buradaki şeytandan iblisin kastedildiğini söylüyorlar. Yani iblis bunu yapar diye. Bazıları müezzinin şeytanı olabileceğinden bahsediyorlar. Bazıları bu ezanı duyanların kendi şeytanı olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla elif lama ne mana vereceğinize göre buradaki şeytan kelimesinin manası da değişecektir. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Biz bu metni tercüme ederken buraya şeytan der geçeriz. Fakat buradaki şeytanın muayyen bir şeytan nevisi olabilme ihtimalini de aklımızda tutarız. İblis olmasının muhtemel olduğunu biliriz. Fakat bunu tercümeye yansıtamayız. Tercüme başka bir şeydir. Bir metni şerh edilmesi başka bir şeydir. Dolayısıyla bakın ben Diyanet'e baktım, filan kese baktım, filan kepse baktım. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Burada şeytan geçiyor demeleri bir anlam ifade etmeyecektir. Ben de bu metni tercüme etsem buraya şeytan der geçerim. Dolayısıyla ya burada şeytan diyor ama iblis kastediliyor dediğimiz zaman hayır metinde iblis geçmiyor, sen nereden çıkardın bunu diye çok basitçe itirazlar gelebiliyor. Devam ediyorum metni anlamaya. وَلَهُ ذُرَادٌ, bu bizim zaten tefsir edeceğimiz kısım burası. Burada vav yine onlarca manası var. Biz burada hal manası takdir edersek yani kendisinde zurat olduğu halde şeytan kaçar. Bazı hadis-i şeriflerde şuradan göstereyim. Lehu zurat, hatta lehu varidun geçmiş burada. Yani vav harfi yok. Burada da görebilirsiniz. Lehu zurat, yani vav harfi yok. Peki değişen bir şey olur mu? Yani burası biraz teknik kaçabilir ama ifade edelim. Şeytan burada marife geldiği için, elif lamla beraber marife geldiği için lehul durat ifadesi zarf-ı müstekar olacaktır. Dolayısıyla marife olan şeytanın hali olacaktır. Yani yine mana
şeytan kendisinde durat olduğu halde kaçar şeklinde olacaktır. Birazdan durat kelimesinin ne manaya geldiğiyle ilgili rivayetleri okuyacağız. Bu yüzden geçiyorum burayı. Şimdi metni hızlıca bitirip bu tefsire başlayalım. Hatta la yesma'at tefzin. Yani ezanı işitmeyene kadar bunu yapar ya da ezanı işitmemek için bunu yapar. Yine hatta'nın iki türlü manası var. Fe izâ qadvan nida, ezan bittiği zaman ekbele geri döner. Hatta izâ süvve bil salati, namaz için tesbih olunduğu vakit. Buradaki tesbihten kasıt kâmet getirilmesi. Tabi oraya girmek istemiyorum. Biz burada hadisin bütün metnini şerh etmeyeceğiz. Edbara, yine şeytan kaçar. Hatta izâ kavvat tesbih, tesbih bittiği zaman, kâmet bitirildiği zaman ekbele geri döner. Hatta yahtıra beynel mer'i ve nefsihi, kişiyle kendi arasına girer ve yagul şöyle der. Üzkür keza, üzkür keza, şunu hatırla, şunu hatırla. Lima lem yekun yezkuru. Hatırlamadığı şeyleri bu kişiye hatırlatır. Hatta yazallar racül, adam la yedri kem salla, kaç rekat namaz kıldığını da bilemez bir hale gelir. Tabi yani hadis-i şerife doğru bakarsanız buradan bir mucize bile çıkarabilirsiniz. Çünkü 1400 senedir insanlar namaz kılıyorlar ve gerçekten namaz kılarken olmadık şeyleri hatırlarlar ve gerçekten kaç rekat namaz kıldıklarını da hatırlayamaz olabiliyorlar. Yani bu zeka ile alakalı falan bir problem değil. Çok zeki insanlar da var ama namaza başladıkları zaman olmadık şeyleri hatırlıyorlar ve kaç rekat namaz kıldıklarını da gerçekten bilmiyorlar. Dolayısıyla buradan bir mucize bile çıkarabilirsiniz. Yeter ki bakmasını bilin. Evet, devam ediyorum. Şöyle bir hadis-i şerif de var. Darimi'nin müstedinde geçiyor. Bu manayı destekleyecek bir rivayet. Ma min beytin yukravu fihi suretül Bakara. Yani içinde Bakara suresi okunan hiçbir ev yoktur ki illa harace minhu şeytan ve lehu durat. Yani şeytan yine kendisine durat olduğu halde oradan kaçar. Yani Bakara suresinin okunduğu her evden şeytan yellenerek kaçar diye mana verebiliriz. Birazdan durat kelimesinin ne manaya geldiğini iyice inceleyeceğiz. Yine Müslim'de aynı rivayet yapılırken vella ve lehu husas, yani şeytan kendisinde husas olduğu halde kaçar rivayeti de var. Dolayısıyla yani çok yavanca durat kelimesini görüp zart diye, yellenir diye mana verenler buraya husas diye yellenir mi mana verecekler. Yani seviyenin ne kadar aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Yine farklı bir rivayette yahrucu şeytan min beytillezi yukravu fihil Kur'an, içinde Kur'an-ı Kerim okunan evden şeytan kaçar ve lehu habecun, yani habeç olduğu halde kendisi evden kaçar. Yani o durat, yani habeç kelimesini durat diye tefsir etmiş. Evet, habeç kelimesini duradul ibili hasaten, yani sadece devenin yellenmesidir diye tefsir etmişler. Yani buradaki habeç kelimesi durat manasını destekliyor. Tabi burada husas kelimesinin ne manaya geldiğini birazdan değineceğiz. Yine bir başka bir rivayette fi hadisi Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den rivayet, harcı şeytan çıktı ve lehu habecun ki habecil himar, eşek habeci gibi bir habeçle şeytan çıkar rivayeti de var. Başka bir rivayette edbere şeytan lehu hezecun ve dezecun. Burada da hezeç ve dezeç kelimelerinin kullanıldığını görüyoruz. Hezeç kelimesi savtu ra'di ve zibban, yani buna sinek diyebiliriz. Başka türlü lügatlar da var. Ra'd ise yıldırım, gök gürültüsü diyebiliriz. Dolayısıyla hezeç kelimesinin asıl manasının yani şiddetli bir ses olduğunu görüyoruz. Evet, Halil bin Ahmed'in Kitabul Ayn isimli meşhur kitabında vel husas suratul aduvi fi şiddetin, şiddet zamanında süratli, hızlı bir düşmanlıktır. Ve yukalu, şöyle de dendi. Bu ifade temriz sigasıdır. Yani bu hakiki manasının zayıf bir mana olduğunu ifade eder. El husasu el durat, yani yel olduğu da söylendi. Yani anlıyoruz ki el husas kelimesinin asıl manası suretul adudur. Fakat durat manasında da kullanılıyor. Yine İbn-i Sikkit'in Kitabul Elfaz isimli kitabında ve yukal şöyle denir. Merra lehu husasun, yani kendisinde bir düşmanlık olduğu halde uğradı, geçti gitti. Yani aduvun şedidun, şiddetli bir düşmanlık. Ve enşede şöyle bir şiir de var. Acerradun, yani bu bir zat. Kezi bizil husasi yerbizu tahtel kameril vebbasi. Yani böyle bir şiirden de bahsediliyor. Acerradun, aceret nasıl bir insandır? Kezi bizil husas, şiddetli düşmanlık sahibi bir kurt gibidir. Öyle kurt ki yerbizu, yani avını bekliyor. Tahtel kameril vebbas, yani pasparlak bir ay altında avını bekleyen şiddetli düşman sahibi bir kurt gibi. Dolayısıyla husas kelimesinin kullanımına da bir örnek olmuş oldu bu. Şimdi hadis-i şerif üzerine şerh yapan alimlerin kavillerini inceleyeceğiz. Muhammed Tahir İbni Aşur'un Keşfül Muğda isimli eserinde şöyle bir geçiyor. Lehul durat, yani onun için durat vardır, yel vardır manasında. Burada ne olduğunu söylüyor, bakın. Mürekkeben ala ma'na müşebbehin bih hale şeytan fi feza'ihi. Yani şeytanın korku esnasındaki hali mürekkep bir manaya müşebbeh kılınmış. Şimdi devam edelim ibareye. Ve yahtemulu en yekune kavluhu,
kavli şöyle olması da muhtemeldir. Lehuldurat yani bu kavli şöyle olması da muhtemeldir. Tahyilen. Tahyili olması da muhtemeldir. Birazdan bunun ne olduğunu izah edeceğim. Biyen şöyle ki şübbihe şeytan benzetildi fi firarihi kaçması hususunda bir himarın eşeğe. O isbatil duradi duradın kendisine ispatı da tahyilun tahyildir. Burayı anlamak için şu izahı yapmak zorundayım. Şimdi Zeydün kel esedi çok basit bir cümle kuralım. Zeyd aslan gibidir. Şimdi burada bir teşbih var. Yani Zeyd aslında aslan değil. Zeyd'i biz aslana benzetiyoruz. Buna teşbih diyoruz. Erkan-ı teşbih yani teşbihin rükünleri. Bir teşbihte olan öğeler. Teşbihi teşbih yapan şeyler. Müşebbehtir. Yani bir benzetilen şey var. Burada benzetilen kimdir? Zeyd'dir. Zeyd'i biz benzetiyoruz. Müşebbehun bih yani kendisine benzetilen nedir? Esed'dir. Aslan. Zeyd'i biz aslana benzettik. Peki edat-ı teşbih dediğimiz yani hangi harfle bunu yaptık? El-kaf harfidir. Yani Zeydün, Zeyd nedir? Kel esedi, esed gibidir. İşte burada gibi manasını veren kaf harfidir. Son olarak da vecihu şebeh deriz. Şecaattir. Yani bu Zeyd'i aslana benzetmekteki alaka nedir? Yani Zeyd ne hususunda aslan gibidir? Buna vecihu şebeh deriz ve burada cesaret olduğunu görüyoruz. Yani şöyle anlatabiliriz. Zeyd cesaret hususunda aslan gibidir. Şimdi bunu Türkçe anlamak da mümkün. İki cümleyi kıyaslayalım. Zeyd cesaret hususunda aslan gibidir. Bu cümlenin edebi zevkine bakalım. Bir de Zeyd aslandır. Şimdi bu iki cümle arasındaki edebi zevki fark ediyorsunuzdur. Zeyd aslandır. Bu cümle çok daha kuvvetli bir edebiyat barındırıyor. Biz buna beli bir teşbih deriz. Yani edat-ı teşbih ve vecih-i şebihi kaldırdığınız zaman sadece müşebbeh ve müşebbehun bihi zikrettiğiniz zaman biz buna beli bir teşbihtir deriz. Dolayısıyla Zeyd aslandır ifadesi çok güzel bir teşbihtir. Tabii şu hatırıma geliyor. Yani Peygamber Efendimizin işte Zeyd aslandır gibi bir hadisi olsaydı muhtemelen bunlar şöyle diyeceklerdi. Hayır Zeyd aslan değil. Zeyd insandır. Muhammed haşa sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i aslan zannediyor herhalde diyeceklerdi muhtemelen. Maalesef karşımızdaki hasımların edebi zekası bu kadar. Şöyle bir kaidemiz var. İzâ teazzeratul hakika yusaru ilel mecaz. Yani hakikat mana özürlendiğinde mecaz manaya dönülür. Şimdi şunu anlatmak yine yerinde olacaktır. Bir kelime ya hakikattir, ya mecazdır ya da kinayedir. Ve bunlar ya lügatta olur, ya örf-i amda olur, ya örf-i hasta olur ya da ıstılahta olur. Ne demek istiyorum? Yani bir kelime hakiki manası özürlenmedikçe mecaza dönemez. Yani aksi halde çok keyifli keder manalar verilebilirdi. Allah Teala böyle buyuruyor ama aslında bunu kastetmiyor, şunu kastediyor diye manalar üzerinde oynanmış olurdu ki bu dini tahrif etmek olurdu. Hakikat mana özürlendiğinde, mecaza dönüldüğünde iki ihtimal vardır. Ya istiaredir ya da mecaz-ı mürseldir. Türkçede de mecaz-ı mürseli hatırlıyorum. Eğer bir teşbih alakası varsa istiare olacaktır. Eğer farklı bir alaka varsa mecaz-ı mürsel olacaktır. İstiarenin çeşitli türleri var. İşte gelmek istediğim nokta burası. Tahyili dediğimiz kısım. İstiare-i tahliye dediğimiz az önce görmüş olduğumuz müşebbehi zikrediyorsunuz. Müşebbehun bihi hasfediyorsunuz. Dolayısıyla artık buna teşbih denmiyor. Peki müşebbehun bihi zikretmiyoruz. Sadece müşebbehi zikrediyoruz. O zaman burada bir teşbih olduğunu nasıl anlıyoruz? İşte müşebbehun bihin levazımını kullanıyoruz. Buna çok güzel bir örnek verilir. Onu göstermek istiyorum. وَاِذَا الْمَنِيَّةُ اَنْشَبَتْ اَظْفَارَهَا اَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ وَاِذَا الْمَنِيَّةُ ölüm enşebet eظfâraha tırnaklarını geçirdiği zaman elfeyte kulle temimetin sen görürsün her türlü temimeye muska diyebiliriz. La tenfa'u fayda vermez. Yani ölüm pençelerini geçirdiği zaman hiçbir muska fayda vermez. Şimdi burada bir edebi zevk fark edebiliyoruz. Ölümün pençeleri olmaz. Peki burada ölüm o zaman neye benzetildi? Ölüm burada yırtıcı hayvanlara benzetildi. Neyin pençesi olur? Yırtıcı hayvanların. Peki ölüm burada yırtıcı hayvanlara benzetildi. Peki ölümün yırtıcı hayvanla ne alakası var? Yani mecazda şöyle bir keyfiyet yoktur. İşte bana üzüm getir. Hayır ben aslında armutu kastettim. Tamam da üzümle armutun arasında bir alaka yok. Dolayısıyla alaka olmadan mecaz yapamazsınız. Peki bu örnekte ölüm yırtıcı hayvanlara ne cihetinden benzetildi? Yani vecih-i şebeh dediğimiz şey nedir? Tabii bu konuda farklı görüşler ortaya konabilir. Şunu söyleyebiliriz. Yırtıcı hayvanlar iyi kötü insan ayırmadan avlarlar. Tıpkı ölüm gibi. Yani iyi insanlar da ölecek, kötü insanlar da ölecek. Ölüm pençesini iyi insana da takacak, kötü insana da takacak. Dolayısıyla ölümle yırtıcı hayvanların böyle bir alakası vardır. Dolayısıyla ölüme bu yüzden pençe isnat edilmiştir. Buna istiare-i tahliliye diyoruz. Dolayısıyla burada istiare-i mekniye vardır. İsnatta ise istiare-i tahliliye vardır. Dolayısıyla musannifin kastettiği şey tahlil dediği bu olacaktır. Şeytanı burada himara yani eşeğe benzetiyor. Neden? Çünkü eşek kendisine çok ağır bir yük yüklendiği zaman, çekildiği zaman yerlenir.
Bunu tecrübe edenler bilirler. Ben hayatımda pek eşek görmediğim için böyle bir tecrübem yok. Ama köylerde yaşayanlar bunu anlayacaklardır muhtemelen. Şeytan da ezan kendisine çok ağır geldiği için öyle bir dehşete kapılıyor ki adeta eşek gibi kaçarken yelleniyor. Yani dolayısıyla burada hakiki manada bir yellenme söz konusu değildir. Bir teşbih vardır. Yani şeytan burada bir eşeğe benzetiliyor. Eşek nasıl ki çok ağır bir yük yüklendiği zaman kaçarsa, şeytan da ezan okunduğu zaman öyle bir dehşet hissediyor ki o da kaçıyor. Tabi edebiyatı zayıf olan insanların ya hocam kıvırma her şeyde bir kılıf buluyorsunuz dediğini görüyoruz. Açıkçası böyle insanlara diyecek bir şeyimiz yok. Arap edebiyatından habersiz olduklarından, hatta yani Türkçe, İngilizce'de de İtalyanca'da da bu edebiyatı bulmanız mümkün. Edebi zevkleri zayıf olduğu için bizim kıvırdığımızı düşüneceklerdir. Onlara diyecek bir şey bulamıyorum. Evet, musannifin ilk söylediğine de değinelim. Şeytanın korku hali yellenmeye benzetilmiş. Peki Araplarda böyle bir kullanım var mı? Yani şöyle anlayalım. Şeytan o kadar korkuyor ki ezan okunurken, tabii bunun da hikmetleri var ama oraya girmek istemiyorum. Adeta yellenir şeklinde bir benzetme. Bununla ilgili Arap edebiyatındaki bazı örnekleri görelim. Kâlel Cahiz, Cahiz dedi ki, Semi'tu qâssen ahmeka, yani çok ahmak bir kıssacıyı duydum. Ve huve yagussu hadise Musa ve Firavun. Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyordu. Ve huve yagul, şöyle diyordu. Lemma sâra Firavun fi vasatil bahri, yani Firavun denizin ortasına geldiğinde fit tarikil yabis, yani kuru bir yolda, fekalallahu lil bahri, Allah Teala bahra şöyle buyurdu, intabik, kapan. Fema zâle hatta alâhul mâ, ve öyle oldu ki su yükseldi. Feceale Firavun yadridu mislel camuz, yani Firavun da o korkudan camışlar gibi, affedersiniz, yerlendi. Ne'ûzu billahi min zâlike zurat, yani öyle bir yerlendi ki biz Allah'a sığınırız o yerlenmekten. Burada tabi Cahiz bunu anlatırken bunun bir ahmak olduğunu söylüyor. Çünkü uyduruyor, yani bu uydurma bir rivayet. Kıssacılar bunu yapabilirler. İnsanları etkilemek için uyduruyor. Fakat biz burada yani bu hadisenin sahih olduğundan bahsetmeyeceğiz. Arap edebiyatında bunun kullanıldığını görüyoruz. Yani Türkçe'de de bunu kullanabiliriz aslında. Yani adam o kadar korktu ki yellendi. Niye? Çünkü insan şiddetli bir hal başına geldiği zaman mafsalları boşalır. Altına yaptı deriz ya. Korkudan altına yaptı. İşte tam olarak anlatılan budur aslında. Yine şöyle bir deyim var Araplarda. Ecnebu minel menzufil varidan. Yani yenlenen menzuftan daha da korkak. Yani Menzuf isimli bir zat var. Zamanında çok korktuğu için yellenmiş ve Araplar bunu artık bir deyim haline getirmişler. Yani yellenen menzuftan daha da korkak bir adam manasında bir deyim kullanıyorlar. Dolayısıyla korkuyla yellenmenin arasında bir alaka var. Bunu Türkçe'de de kullanıyoruz yani. Yine şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Kal şöyle dedi. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meselüllezî yefirru minel mevti. Meselüllezî yefirru minel meyti. Ölümden kaçan kişinin misali şöyledir. Kemeseli tha'lebi. Bir tilki misali gibidir. Tatlubuhul erzu bideynin. Yer onu bir borçtan sebep talep ediyor. Yani ölmesini istiyor. Ve ceale yes'a. Tilki kaçıyor. Hatta izâ ayye ve enbehera dekale hücrehu. Yani kekelemeye başladı. Nefesi kesildi. Hücresine girdi. Fekalet lehul erz. Yer ona dedi ki ya tha'lebu. Ey tilki. Deyni. Borcum. Feharece çıktı. Ve lehu husasun, yani tilki kendisinde husas olduğu halde oradan çıkıverdi. Felem yezelleti kezalik, bu devam etti. Hatta inkadaat unuguhu, boynu kopana kadar. Femate, ki bu sebepten de öldü. Yani tilkinin korkudan çıkarken yine husasla beraber çıktığını burada anlatılıyor bu hadis-i şerifte. Dolayısıyla bu benzetmenin var olduğunu biliyoruz. Ya tilki de yenilenir mi falan diye itiraz edilmez herhalde buraya da. Evet, Ruhul Beyan'dan bir örnek vermek istiyorum. Devam ediyoruz. O fil hadisi, hadis-i şerifte şöyle geldi. İza ezzenel müezzinu, müezzin ezan okunduğu vakit, yani fil evkatil hamseti, 5 vakit için, ebbera şeytan ve lehu husasun, şeytan kendisine husas olduğu halde kaçar. Ve huve bil zammi, zamme ile okunur, yani husas diye okunur. Ne demektir bu? Şiddetül aduvi ve sur'atuhu ve sur'atihi. Düşmanlığın ve süratin, yani kaçarken o kadar düşmanca ve o kadar süratli bir şekilde kaçıyor ki hussas kelimesi bunu anlatıyor. Ve kâle Hammad bin Seleme'te, Hammad bin Seleme şöyle dedi. Kultü li Asım İbni Ebil Necvet. Asım İbni Ebi Necvet isimli zata ben şöyle dedim diyor Hammad bin Seleme. Mel husas, husas nedir? Kâle dedi ki Emâ ra'eytel himar, sen eşekleri görmez misin? İzâ esarra bi üzüneyhi, kulakları esarra yapıldığı zaman, yani ey zammehuma ile ra'si, başa bağlandığı zaman. Ve mesa'a bi üzüneyhi, yani harekehu, yani onu hareket ettirdiği zaman, ve zarabe bihi, ve ona vurduğun zaman, yani eşeğe, ve ada, yani esra'a fil meşi, hızlı bir şekilde yürür. Fezalike husasuhu, işte bu eşeğin husasıdır. Yani husas kelimesinin şiddetli bir şekilde kaçması, şiddetli şekilde ilerlemesi manasında tefsir ediyor.
Evet, devam ediyoruz. Suyuti Rahimahullah'ın Et-Tevşih isimli kitabından husas kelimesini bir mühmelat, yani noktasız bir şekilde, hubbat değil yani ya da ha'da değil. Üçünde de nokta yok gördüğünüz gibi. Mazmumul evveli ya da mazmumil evveli, birincisi mazmum yani hu diye okunacak. Ve huve nedir bu? Şiddetül aduvi, düşmanlıktır. Şiddetli düşmanlık, yani husas kelimesine verilen mana. Kim bu? Suyuti Rahimahullah. Festedelle bihi men kal, şöyle diyenler bununla delil getirdiler. İnnel zurat, zurat ibaretun an şiddeti nufurihi, yani şeytanın şiddetli düşmanlığından ibarettir. Yani durat kelimesinde mecaz vardır diyor. Şübbihe şugli şeytani an sima'il ezali bis savtillezi, evet. Şübbihe şugli şeytan an sima'il ezali, şeytanın ezanı dinlememek için kendini meşgul etmesi, yani ezanı dinlememek için gösterdiği gayret neye benzetildi? Bis savtillezi, öyle bir sese benzetildi ki yemle'u sem'a ve yemna'hu an sima'i gayrihi, yani başkasını dinlemekten ve kendisini dinlemekten alıkoyan bir sese benzetildi. Yani şeytan ezan duyduğu zaman öyle bir kaçıyor ki ve öyle bir de ses çıkarıyor ki ne kendisi ezanı duyacak ne de o yanında bulunan şeytanlar, belki bu iblistir dediğim gibi, diğer şeytanların duymasına engel olacağı bir şekilde bir ses çıkararak kaçıyor. İşte bu ses yele benzetilmiş. ثُمَّ سَمَّاهُ دُرَادًا, peki bu ses neden durata benzetildi? Takbihan lehu, onu alçak göstermek için. Yani şeytanı burada düşürmek için, değersizleştirmek için, ona takbih için buna yel dendi. Suyuti Rahimullah devam ediyor. Vakil, şöyle dendi, yani bu temriz sigasıdır. Zayıf bir görüş olduğunu ifade eder. Hu ala hakikatihi, yani durat kelimesinden hakiki mana kastedilir. Liennehu cismun, çünkü bu cisimdir. Mütegazzin, gıdalanır. Yasihhu minhu hurucur. Ravi' yazıyor. Tabi bu da, yani ravi' kelimesi açıkçası bilmiyorum. Korku manasında var. Fakat burada rih olması gerekiyor. Diğer kaynaklarda rih diye geçiyor. Yani kendisinden yel çıkması sahihtir. Yani çünkü gıdalanan bir cisimdir. Burada şunu anlatmak istiyorum. Şimdi hocam bu mantıklı değil ifadesi kullanılıyor. Tabii mantık deyince ne anladığımızı bir oturup masaya yatırmak lazım. Biz mantık deyince mantık ilmini kastediyoruz. Fakat insanlar mantık deyince genelde yani kendi anlayışlarına uymamasını kastediyorlar. Sizin anlayışınıza uymuyorsa bu, onu izah etmeniz gerekir. Yani ne cihetle bu aklınıza uymuyor, bunu anlatmanız gerekir. Eğer diyorsanız ki bu mantık ilmine göre problemlidir, bunu da izah etmeniz gerekir. Şimdi şeytan bir cisimdir. Cisim olandan yel çıkması mümkündür. Ses çıkması mümkündür. Dolayısıyla burada bir mantığa uymayan bir durum yok. Şöyle bir itiraz gelebilir. Mesela şeytan arazdır. Mesela renk gibi kırmızı, mavi. Şimdi kırmızı rengin yellenmesi diye bir şey olmaz. Mavi rengin mesela yemek yemesi diye bir şey olmaz. Dolayısıyla bu akla uymuyor denilebilir. Ama şeytan için böyle bir durum yok. Dolayısıyla şeytanın cisim olmaklılığından ötürü yellenmesi de mümkündür denilebilir. ثُمَّ يَحْتَمُلْ اَنَّهُ يَتَعَمَّدُ خُرُوجَ ذَٰلِكِ, yani bunu kasten yapıyor da olabilir. Niye bunu yapıyordur? لِيَشْغَلَ نَفْسَهُ عَنْ سِمَاعِ الْاَذَانِ, ezanı işitmemek için kasten yelleniyordur. Ev istikfafen, ya da bunu dalga geçmek için yapıyordur. Kema yef'alû süfehâ, aptal insanlar da böyle yaparlar. Ezan okunduğu zaman ezan sesi duyulmasın diye bağırırlar, yellenirler. Dolayısıyla şeytan da hafife almak maksadıdır. Bunu kasten yapıyor olabilir. Ve yahtemulu en la yeteammedehu, yani bunu kasten yapmıyor da olabilir. Bilakis yahsulehu, bu kendisine hasıl oluyordur. İnde simâ'ihi, işittiği zaman şiddete havfin, çok şiddetli bir korkudan ötürü. Yahsulu lehu zâlike bi sebebiha, işte bu sebepten ötürü yellenme kendisine hasıl oluyordur. Bu da Suyuti Rahimahullah'ın izahı idi. Devam ediyoruz. İbn Melek Şerhul Mesabih'te şöyle söylüyor. Şübbihe ya da şebbehe aleyhissalatü vesselam, Efendimiz benzetti. Şugle şeytan nefsehu, şeytanın kendini meşgul etmesi ve iğfaleha, ve gafletini benzetti. An sima'il te'zin, ezandan olan gafletini, ezana iştirak etmeme çabasını benzetti. Bis savtillezi yemlehu sem'a, işitmesine mani olacak bir sese, ve yemna'hu an sima'i gayrihi, başkasını da işitmesine mani olacak bir sese benzetti. Ve semmâhu buradan, bunu yel diye isimlendirdi. Takbihan li tilkel haleti, bu hali çirkin göstermek maksadıyla Efendimiz bunu yaptı. Ve gıyle, yine temriz sigası kullanılıyor. Yani zayıf bir görüş. Hâzâ mahmulun alel hakikati, bu hakikate hamledilir. Liyenne şeyatîne, çünkü şeytanlar yekulune ve yeşrabune, çünkü yerler içerler. Kema varada fil ahbar, bazı haberlerde böyle geldi. Felâ imtinâ'a fî vücûdi zâlike minhum havfen min zikrillahi teâlâ, Allah Teala'nın ismi şerifinin zikrolunmasından sebep, çok korktuklarından sebep onlardan böyle bir halin sadır olması da mümkündür. Evletiklil ezâne aleyhi, ya da ezan onlara çok ağır geliyordur. Kema yalzridu el himâru min siklil hamli, bir eşek nasıl ki çok ağır bir yük kendisine yüklendiği zaman yellenirse,
onlara da bu hal arız oluyor diyebiliriz. Evil muradu ya da buradan murat istihfaful la'ini yani lanetli şeytanın alay etmesi bi zikrillahi teala min kavlihim. Şu kavillerinde de Arapların şu kavillerinde de olduğu gibi Allah Teala zikriyle şeytan alay ediyor. Eldrada bihi fulanun yani filan kes. İza istahaffehu hafife aldığı zaman eldrada bihi filan denir. Yani eldrada fiilinin böyle bir kullanımı var. Dolayısıyla şeytan ezanla alay ediyor da olabilir. Vallahi Ali Yukarı'nın Mirkatül Mefatihine baktığımız zaman tabi buraları hızlı geçeceğim artık. Yine aynı şeyleri ifade ettikten sonra vakile yine zayıf görüşlü hâze mahmudun alel hakikati ifadesini kullanıyor. Yine liyenne şeyatine yekulune ve işrabun aynı ifadeler geçiyor. Yani burada da bunun zayıf görüş olduğu ifade ediliyor. Bedrettin Ayni Rahimullah'ın Umdetül Kari isimli kitabında Buhari şerhidir. Kendisi Hanefi fakihidir. Bakalım burada ne söylüyor? Buradan alacağız. Vakale İyaz yani Kadı Yaz Hazretleri onun da kitabından bu ifadeyi gösterebiliriz. Yumkinu hamluhu ala zahirihi. Yani bunun zahir manasına hamledilmesi mümkündür. Yennehu cismun bir cisimdir. Lehu menfezun burası olsa gerek. Yani kendisine bir menfez vardır. Yasihhu minhu hurucu rih kendisinden rih çıkması, yel çıkması mümkündür. Az önce Suyuti'de burayı farklı görmüştük. Raviyer diye görmüştük. Yani buradan rih olduğunu anlıyoruz. Bultu ben derim ki hâzâ bu temsilun li hali şeytan. Yani burada bultu diyen Ayni rahimullah. Hâzâ bu temsilun bu bir temsildir. Li hali şeytan inde hurubihi min sima'il ezani. Ezanı işitirken şeytanın kaçmasının hali bir halimen öyle bir kimsenin haline benzetiliyor ki harakahu emrun azimun kendisine çok şiddetli bir iş arız oldu ve aterahu hadbun cesimun yine aynı şekilde kendisini çok yani güçten kuvvetten düşüren bir hal arız oldu. Hatta lem yezel yahsul lehu'l durat öyle bir hal geldi ki artık yellenmek zorunda kaldı. Min şiddeti ma huve fihi içinde bulunmuş olduğu hali şiddetinden ötürü. Yennel vaki'a fi şiddetin azimetin çünkü insan çok şiddetli bir hale düştüğü zaman min havfin korkudan ve gayrihi ya da başka bir halde testerhi mefasiluhu mafsalları genişler, rahatlar ve la yakdiru ala en yemlike nefsehu ve kendine malik olmaya kadir olamaz. Ve yenfetihu minhu mahracul bevli vel gayidi ve ön ve arka mahreçler açılır. Ve lemma kâne şeytan la'nehullah Allah lanet etsin şeytan ne zaman ki ya'terihi şiddetun azimetun kendisine şiddetli bir hal arız oldu ve dahiyetun cesimetun yine çok şiddetli büyük bir hadise vuku buldu. İnden nidai ile salati namaza çağrıldığı vakit feyehribu hatta yesma'al ezan ezanı işitmemek için kaçtı. Şubbihe haluhu bi hali zâliker racul işte bu adamın haline onun hali benzetildi. Ve esbete lehu ala vechil iddiai el-murad ellezî yenşe'u min kemalil havfi şedid. Yani şiddetli bir korku halinde neşet bulan ortaya çıkan yel iddiası kendisine ispat edildi. Yani şeytan hani az önce bahsettik ya Zeyd aslandır. Halbuki Zeyd aslan değil ama burada öyle bir beli teşbihi var ki Zeyd sanki aslan küllisinin bir ferdiymiş gibi. Zeyd artık aslan gibi bile kaldırdık. Zeyd aslan diyoruz. Şeytanın ezanı duyduğu zaman başına gelen o dehşetli hal o kadar çok dehşete düşmüş bir adamın ve dehşete düştüğünden ötürü yellenen bir adamın haline benziyor ki şeytan yellenir diyoruz. Halbuki şeytan yellenmez ama burada öyle güzel bir teşbih var ki sanki şeytan yellenir. Yani yellenmeyi şeytana artık isnat ediyoruz. Burada da bir yine temsil var yani mecaz var. Ve fil hakikati hakikat manası ma themmel durat yani orada durat manası değildir. Velakin yecuzu fakat devam ediyoruz. Yecuzu caizdir en yekune lehu rihun yani kendisinde şeytanın bir yel olması mümkündür. Yennehu ruhun çünkü o bir ruhtur. Velakin lem ta'rif keyfiyetehu fakat biz bunun keyfiyetini bilemeyiz. Burası önemli. Yani hakiki manayı aldığımız zaman da şeytan diyelim ki yellenir. Bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Yani dolayısıyla işte hocam şeytanın sindirim sistemi var öyle şey mi olur diye itiraz edilmesinin bir manası yok. Burada şunu söylemek istiyorum. Mesela hadis-i şeriflerde şeytanın yemeğimize ortak olduğu geçer. Halbuki yemeğimizde bir azalma yoktur. Peki yemeğimize ortak olan şeytan yemeğimizi azaltmıyorsa yemeğimize nasıl ortak olmuş olacak? İşte burada ulema diyor ki şeytanın yemekten lezzetlenmesi vardır. Yoksa yemeği bizzat yemesi değildir. Dolayısıyla şeytan yer mi? Yer. Peki nasıl yer? Oradan lezzetlenmek suretiyle yer. Dolayısıyla yemesinin hakikat manası böyle lezzetlenmekse yenilenmenin de keyfiyetini bilmediğimiz tarzda bir hadise olması mümkündür. Yani hakiki mana verdiğimiz zaman da bugün bizim anladığımız şekilde bir yellenmesi söz konusu değildir. Burada tabii şu meseleyi de anlatmak lazım. Yani diyelim ki şeytanın yellenmesi mümkün değil. Böyle bir şey aklınızı kabul etmiyor. Yani böyle bir şey mümkün değil diyelim. Tamam o zaman hakiki manayı vermeyin. Mecaza hamledin. Yani hakiki manayı veremediğiniz zaman mecaza dönmeniz daha makul değil mi? Neden bu hadis-i şerifin üstünü çiziyorsunuz? Burada bir mecaz var. İşte Arap edebiyatında örneklerini gördük. Yellenme teması işleniyor ki bu konuda bir makale de var. Arap edebiyatında ve İngiliz edebiyatında
kullanıldığını gösteriyor ki Türkçe'de de var bu. Bu makaleyi de link olarak bırakabiliriz. Bunu da okuyabilirsiniz. Yani bir mizah unsuru olarak yellenme teması işleniyor. Dolayısıyla hakikat manasını diyelim ki veremiyoruz. O zaman mecaz hamledelim. Yani burada niye Peygamber Efendimizin haşa sahtekar bir insan olduğu sonucunu çıkarıyorsunuz ki? Yani Peygamber Efendimiz şeytan yellenir dedi diye, bu sizin aklınız uymuyor diye o zaman mecaza hamledin bunu. Yok hamletmiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam sahtekar. Böyle bir metin okuma olur mu ya? Vekalet Tıbbi rahimullah diyor ki şübbehe şuğli şeytan nefsehu inde sima'il ezani bis savti lezi yemle sema, yani aynı şeylerden bahsediyor. Burayı geçiyorum. Benzer ifadeleri Fethül Bari'de de bulmamız mümkün. Yani İbnül Hacer de bu iki ihtimalden bahsediyor. Artık biraz hızlanmak istiyorum. Kirmani rahimahullah'ın yine şerhinde imma en yurad ma'nahu hakikaten ve imma en yetecevveze an şuglihi nefsehu, yani yetecevveze burada yine mecaz kastedilir ya da hakikat vardır. Dolayısıyla iki ihtimalden de yine bahsediliyor. Buraları yine dediğim gibi hızlı geçmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, bu videomuzda bir hadisin veya ayetin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin usullerini görmüş olduk. Özetleyecek olursak bazıları buradaki lurat kelimesine hakiki manayı veriyor, bazıları mecaz mana veriyor, bazıları da kinayeli mana veriyorlar. Bunların üçünün de ihtimalli olduğunu bilmekte fayda var. Fakat hakiki manayı verenlerin de bugün bazılarının karikatürize ettiği gibi yellenmek olmadığını anlayabiliriz. Şeytan yemek yediğinde nasıl yemek azalmıyorsa, yani keyfiyetini bilmediğimiz bir tarzda yemek yiyorsa, yellenmesini de böyle keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde anlayabiliriz. Bu hakiki mana verenlere göre. Mecaz manayı verenler veya kinayeden bahsedenlere göre zaten böyle bir durum söz konusu değil. Ben buradan Müslüman kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hocam bir sohbet duyduk. Hocam bir şey izledim kafam karıştı. Bir şey duydum kafam karıştı. Bunlardan kurtulmanız lazım. İman bu kadar ucuz değil. Özellikle amele çok ağırlık vermenizi tavsiye ederim. Namaz kılmayan bir insanın imanını koruması gerçekten çok zordur. 5 vakit namazı bilhassa camide cemaatle kılmanızı tavsiye ederim. Böyle yaptığınız zaman imanınızın çok kolay sarsılmayacağını göreceksiniz. Tabii bunu inanın kibir için söylemiyorum. Bu videoyu 700 kitaptan çalışarak hazırladım. Bir hadisi eleştirmekle hadisi savunmak arasında çok bir fark olduğuna inanmıyorum. Eleştirebilmek için de mana ihtimallerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Hakiki manayı vermek mümkün değilse mecaza hamledin o zaman. Neden sahtekarlık yapıyorsunuz demek geliyor insanın içinden. Yine bu videomuzu baştan sona izlediyseniz tercümenin mana ihtimallerini barındırmadığını anlamanız gerekir. Tercümenin zorunluluğu bu. Mana ihtimallerini tercümeye yansıtmamız mümkün değil. Bunu ancak metni şerh ederken yapabiliriz. Dolayısıyla birden fazla tercümeye bakmanız, yüzlerce tercümeye bakmanız hiçbir şey değiştirmeyecektir. Bu Arapçaya has bir durum değil. Yani ben bugün çıkıp Dante'nin ilahi komedyasını eleştirsem, Shakespeare'i eleştirsem bana demeniz gerekir. Hocam sen İngilizce biliyor musun? İngiliz edebiyatına vakıf mısın? İtalyan edebiyatına vakıf mısın? Bilmiyorsan bunları nasıl yapabilirsin? Yani tercümeyi önüme koyup ya Dante çok iyi bir şair değil falan demem komik bir durumdur aslında. Şunu ifade etmek istiyorum. Bugün dünyada İslam'a sahip çıkan bir müessese yok. Bu sebeple insanlar ağzına geleni söyleyebiliyorlar. Ben böyle anladım, ben şöyle anladım diyebiliyorlar. Dininizi kimden aldığınıza çok iyi bakın. Faturası çok ağır olabilir. Selametle kalın.